Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Allah'ın lütfu, proje, kontrollü darbe. Herkesin kendine göre bir 15 Temmuz olsa da bir nokta artık çok net. Hakan Fidan'ın başında olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı, 250 insanın hayatını kaybettiği 15 Temmuz'un tam merkezinde yer alıyor. Sizi çok zorlayan, girmeseydik bu işe dediğiniz herhangi bir proje oldu mu? Yani hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. Başımıza gelen ama beğenmediğimiz. Türkiye, kontrollü darbenin bir numarası olmakla suçlanan Orgeneral Akın Öztürk'ün Genelkurmay çatı davasında yaptığı savunmayla Sadık Üstün'ün ismini öğrendi. Öztürk, kendisine kumpas kurulduğunu ve başrolde de Üstün olduğunu anlattı. Ben henüz lojmandayken Abidin Ünal'ın sırdaşı, MİT görevlisi Sadık Üstün, 8. Kolordu komutanını arayıp darbenin liderinin ben olduğumu söyleyerek startı vermiştir. 20 dakika sonra beni arayan Abidin Ünal, Akıncı Üstün'e gitmemi rica ediyor. Evet, birileri anlaşmış ve ismim lanse edilmeye başlanmıştır. Bu işi de Anadolu Ajansı üstlenerek ben daha Akıncı'dayken gözaltına alındığımı, vatana ihanetten yargılanacağımı duyurmuştur. Bu sözler Milli İstihbarat Teşkilatı ve Sadık Üstün'ün 15 Temmuz'daki rolüne dair en net ifadeydi. Üstelik Yüksek Askeri Şura üyesi eski bir orgeneral tarafından kayıtlara geçiriliyordu. Akın Öztürk'ten önce Oda TV'de Müyesser Yıldız imzalı "Darbenin bir numarasını kim, saat kaçta tespit etti" başlıklı bir yazı çıktı. Yıldız, Sadık Üstün'ün ismini SÜ şeklinde kodlayarak kaleme aldı. Haberin kaynağı Akıncı davası delil klasörleriydi. Ve o belgelere göre darbenin bir numarası Akın Öztürk diyen ilk kişi MİT personeli Sadık Üstün'den başkası değildi. Oysa Sadık Üstün TSK içinde ve medya üzerinden bu bilgiyi yayarken Akın Öztürk evinde her şeyden habersiz pijamalarıyla oturuyordu. Akıncı davasının ek klasörlerinde Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanlığı'nın 15-16 Temmuz'a ilişkin ceridesi yer alıyor. O kayıtlara göre Sadık Üstün devre arkadaşı 8. Kolordu Komutanını saat 22.50'de ve 23.17'de 2 kez aradı. İkinci aramaya dair tutulan not şöyleydi. Bunun bir FETÖ darbesi olduğu, darbenin muhtemel askeri liderinin de Orgeneral Akın Öztürk olduğunun değerlendirildiği bildirilmiş ve bu kalkışmanın engellenmesi için süratle gerekenlerin yapılacağı iletilmiştir. Müyesser Yıldız bu tuhaf duruma yazısında dikkat çekti. Saate dikkat. Akın Öztürk daha lojmanda. Henüz Abidin Ünal'la görüşmemiş, Akıncı'ya da gitmemiş. Keza dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın bir televizyona bağlanarak açıklama yapmasının ve Hulusi Akar'ın Genelkurmay'da derdest edilmesinin üzerinden sadece 15 dakika geçmiş. Ancak SÜ, iktidar yetkililerinden de, savcılardan da, medyadan da saatlerce önce darbenin muhtemel askeri liderinin Orgeneral Akın Öztürk olduğunu değerlendirip bunu Elazığ'a bildiriyor. İlk haberi aslında eniştemden aldım. Eniştem bir haber. Peki kim bu Sadık Üstün? Nasıl oluyor da Cumhurbaşkanı Erdoğan darbeyi eniştesinden öğrenirken o gece boyu komutanları arayıp böylesi bir yönlendirme yapabildi? Sadık Üstün'le ilgili bütün yollar MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a çıkıyor. 15 Temmuz'un gizemli ismi Sadık Üstün, Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yaptıktan sonra Harp Okulu Alay Komutanlığı'na getirilen bir asker. Genelkurmay Başkanlığı'na gidebilecekken sürpriz biçimde 2005 yılında emekli oldu. Emekli olunca iş adamı İbrahim Cevahir ile Cevahir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri şirketini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Şirket, özel güvenlik alanında atış poligonu kurmaktan alarm merkezi işletmeye kadar pek çok önemli ayrıcalıkla donatılmıştı. Eski bir TSK personeli olan Hakan Fidan, MİT müsteşarı olmasının ardından TSK'dan tanıdığı Sadık Üstün'ü MİT kadrosuna kattı. Hakan Fidan'ın TSK'dan MİT'e taşıdığı ve önemli görev verdiği öne çıkan iki isim var. Bunlardan biri Kemal Eskintan, diğeri ise Sadık Üstün. İki isim de Özel Kuvvetler Komutanlığı kökenli. Üstün ve Eskintan paralel MİT'te görev yapmakla suçlanıyor. Çünkü iddiaya göre her iki isim de doğrudan Hakan Fidan'a bağlı çalışıyorlar. MİT'in imkanlarını kullanmalarına rağmen bazı çalışma ve faaliyetlerini kurum kayıtlarına girmeden doğrudan Hakan Fidan'a iletiyorlar.
Bir başka ifadeyle paralel MİT, Hakan Fidan'ın 15 Temmuz Faaliyet Merkezi olarak adlandırılıyor. Sadık Üstün eski bir asker, Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yapmış. Ondan sonra da Harp Okulu Alay Komutanlığı'na geçmiş bir asker. Harp Okulu Alay Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli bir pozisyon. O pozisyona gelen insanlar daha sonra genel itibariyle Genelkurmay Başkanı olurlar. Mesela Hilmi Özkök gibi. Fakat Sadık Üstün'de şöyle bir farklılık oluyor. O pozisyona geldikten sonra normal albaylıktan, kurmay baylıktan generalliğe terfi etmesi gerekirken terfi etmiyor. Ettirilmiyor. General yapılmıyor. General yapılmayınca da 2005 yılında emekliliğini isteyip Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılıyor. Kemal Eskintan 15 Temmuz sürecinde insan kaçırma gibi illegal işlerle anıldı. Sadık Üstün'e verilen görev ise 15 Temmuz öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine çalışmaktı. Sadık Üstün 15 Temmuz'un öne çıkan iki orgeneraliyle oldukça samimi bir MİT'ci. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal. Yeni Çağ Gazetesi'nde Yavuz Selim Demiral diye bir köşe yazarı var. Bu kendisi de emekli asker. Ve 2015'te 15 Temmuz'dan önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yazdığı bir kitap var. O kitapta Sadık Üstün'le ilgili bir bölüm var ve şunu anlatıyor. Diyor ki Sadık Üstün diyor emekli bir albay diyor. Ama diyor çok sık olarak Hulusi Akar'la gelip saatlerce baş başa görüşüyordu diyor. Ve normal teamüllere aykırı bir şey. Genelkurmay Başkanı'yla eski bir albayın böyle baş başa saatlerce Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesislerde görüşmeleri teamüle uygun bir şey değil diyor. O zaman Kor General Hulusi Akar. Sonrasında Orgeneral oluyor. Bu ilişki devam ediyor vesaire. Orada da yani sırdaştan Hulusi Akar'la da ilgili de sırdaştan öte kelimeler kullanıyor Yavuz Selim Demiral. Fakat Sadık Üstün yani Oda TV'nin Sadık Üstün'ü hedef alması ve Yavuz Selim Demiral'ın da Sadık Üstün'le böyle şeyler yazması. Sadık Üstün o generalliğe terfi etmemesinde İlker Başbuğ'a faturayı kesiyor o dönem için. Yani Ergenekon ekolünden biraz farklı bir pozisyonda bir isim Sadık Üstün. Fakat Hakan Fidan ve Kemal Eskintan ekolüne yakın bir isim. Yani Hakan Fidan da biliyorsunuz eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve bu kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde farklı bir ekolü temsil ediyorlar. Hulusi Akar da bu ekolün içerisinde. İşte geçmişler itibariyle İslamcılıktan gelenler vesaire. Hulusi Akar'ın biliyorsunuz işte fotoğrafları evet Abdullah Gül'le, Necip Fazıl'la falan çıkmıştı. Bu ekolden insanlar ve birlikte çalışıyorlar. Hakan Fidan Sadık Üstün'ü emekli bir asker tabi bu arada Sadık Üstün 2005 yılında emekli oluyor. Orgeneral Akın Öztürk, Sadık Üstün'ün Orgeneral Abidin Ünal'la olan samimiyetini sırdaş olarak niteliyor. Sadık Üstün'ün TSK'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili suçlama ise yetki dışı görevlendirme ve fişleme yapmak. Ve Sadık Üstün'e verilen görev de Türk Silahlı Kuvvetleri deki tanıdıklarıyla görüşmek, yönlendirmeler yapmak, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görevlendirmeler yapmak ve listelemeler yapmak şeklinde bir görevlendirme veriliyor Sadık Üstün'e. Normalde MİT'in yasal olarak TSK içerisinde istihbarat toplamak gibi bir görevi bulunmuyor. Ancak Üstün'ün paralel MİT'te görevlendirilmesinin ardından bu faaliyet başlıyor. Üstün önce Akar ve Ünal'la olan görüşmelerini sıklaştırıyor. Ardından TSK içerisinden tanıdığı ve güvendiği isimler üzerinden listeler oluşturulmaya başlanıyor. Bu süreçte pek çok isme ileriki dönemde MİT'te görev alma da vaat ediliyor. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla süreç hızlanıyor. Sadık Üstün'ün tek görevi TSK içerisinde cemaatle ilgili çalışmak olarak belirleniyor. Üstün'ün 15 Temmuz'da ilgili çalıştığı diğer bir grupsa Aster. Bir başka ifadeyle Sadat. Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin kurduğu Aster, TSK'dan ihraç subay ve astsubaylardan oluşan bir yapı. 15 Temmuz'da sahada aktif olarak görev aldıkları biliniyor. Örtülü ödenek üzerinden Suriye İç Savaşı'nda rol oynadığı da defalarca gündeme geldi. Paramiliter sivil bir yapı olarak görülen Sadat, 15 Temmuz'da ölümle sonuçlanan bazı vakaların sorumlusu olmakla suçlanıyor. Tanrıverdi, 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı ve TSK'nın personel alımı dahil pek çok yetkiyle donatıldı.
Her gün yüzlerce askerin gözaltına alındığı TSK'ya yönelik operasyonlarda Sadık Üstün'e işaret ediyor. Sadık Üstün 3-4 yıl boyunca Milli İstihbarat Teşkilatı'nda listelemeler yapmaya başlıyor. Ve bu listelemeler neticesinde de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendi kaynaklarından da doğrulanmayan bazı listeler ortaya çıkartılıyor. Ve bu listelerdeki kişilerin Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkili olduğu şeklinde listeler bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subay ve astsubaylarına, özellikle subaylarına ilişkin. Ve Sadık Üstün bu listelemeler faaliyetini 2015 yılı başında bitiriyor. Yani 15 Temmuz'dan yaklaşık 1,5 yıl önce. Bu tarih kritik çünkü tam bu 2015 yılının başında bir propaganda başlıyor hükümet medyasında. O propaganda şu: cemaat darbe yapacak. Bu önce köşe yazarları, işte bildiğimiz Cem Küçük vesaire gibi köşe yazarlar üzerinden başlıyor istihbarat teşkilatı ile ilişkili. Ve böyle giderek dozu arttırılarak gidiyor. Ve nihayetinde 15 Temmuz gecesine geliyoruz. Ve 15 Temmuz gecesinde işte bu Sadık Üstün'ün ondan sonra faaliyetleri başlıyor. Bu faaliyetlerinden ilki de işte tek tek Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki önemli pozisyondaki insanları aramak ve işte bu bir Fethullah Gülen'in yaptığı bir darbedir ve başında da Orgeneral Akın Öztürk vardır demek oluyor. Peki 15 Temmuz'un bir numarası olarak neden Akın Öztürk gösterildi? Yani şöyle, ben bu haberi yaparken görüştüğüm kaynak şunu dedi. Yani burada dedi beyin Sadık Üstün'dür. Yani Sadık Üstün o gün bir numara başka bir komutan deseydi o bir numara olacaktı. Akın Öztürk'ü dediği için Akın Öztürk oldu. Yani aslında hani Binali Yıldırım'ın bir ara ağzından mı kaçırdı, yoksa o boş bulun malum proje dediği kadar var mesele. Yani evet, bir projelendirme olduğu gözüküyor. Yani özellikle Akın Öztürk'ün bu şekilde böyle işin içerisine itilmesi vesaire ve ondan sonra da onun daha Akın Öztürk'ü işin içine itilmeden bunun söylemlerinin başlatılması yani bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbarat zafiyetinden ziyade 15 Temmuz'da bir organizasyonun yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladığı belirtilen Sadık Üstün'ün tek bir büyük açığı var: 15 Temmuz gecesi yaptığı zamanlama hatası. Akın Öztürk'ü sırdaşı Abidin Ünal'ı aratıp Akıncı Üstün'e göndermeden, yani Akın Öztürk'ü işin içine çekmeden telefonda bir numara Akın Öztürk demesi Sadık Üstün'ün yaptığı hesapları boşa düşürüyor. Öztürk savunmasında Akar ve Ünal tarafından kendisinin olaya nasıl dahil edildiğini anlattı. Mehmet Şamver arayıp Abidin Ünal'ı verdi. Ünal, "Abi senin emrin hilafına darbe mi yapılıyor? Akıncı'ya git, orayı kontrol altına al. Senin sözünü dinleyecek çocuklar var," dedi. Ancak üst komutanıyla görüştüğünü, onun "sizin de benim de hayati tehlikem var" dediğini söylemedi. Bunu söylese bir düşünür, önce korumamı gönderirdim. Üssü aradım, telefona Kubilay Selçuk çıktı. Ne olduğunu sordum. "Operasyon var, Genelkurmay Başkanı sizi ve diğer komutanları sordu, bekliyor" dedi. Gittim. Abidin Ünal'ın talebiyle üsse giden Akın Öztürk, Akıncı içinde ise dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın talimatlarıyla karşılaşmış. Genelkurmay Başkanı tarafından kaç defa konuşmak için gönderildim. 143. filoya gittim, hiçbir sivil görmedim. Ömer Faruk Harmancı'ya Akar'ın sözlerini ilettim. Müspet, menfi bir tepki almadım. İkinci veya üçüncü gidişimde birisinin "arkamızda durulsa bu iş böyle olmazdı" dediğini duydum. Ortam loştu. Arkamı döndüğümde Harmancı'yı gördüm. Onun söylediğini değerlendirdim. Kaç kere gidip geldim, sonuç alamadım. Şimdi düşünüyorum, emir komuta hala Hulusi Akar'daydı. Derdest edilmiş değildi. Hulusi Akar "yahu bir de ben gidip konuşayım" demedi. Sadık Üstün'ün 15 Temmuz öncesi ve gecesi telefon ve görüşme trafiğine de bir parantez açmak gerekiyor. Sadık Üstün'ün 15 Temmuz gecesi tek faaliyeti TSK içerisindeki tanıdığı kişileri arayıp darbenin bir numarası Akın Öztürk demek olmamış. 15 Temmuz'dan bir gün önce Hakan Fidan'la baş başa 40 dakika görüşen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakal'la da onlarca kez telefon konuşması var. 15 Temmuz gecesinin medya faaliyetlerinde de Sadık Üstün'ün telefon trafiği oldukça yoğun. Sadık Üstün, irtibatta olduğu generalleri tek tek arayıp telefon numaraları vererek televizyonları aramasını sağlayan kişi. Eski bir asker olan Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi Nuri Elibol, 20 Mart 2017 tarihinde "O albay milli bir adamdır" başlıklı yazı yazdı. Yazıda Üstün'ün 15 Temmuz gecesi medya faaliyetleri şöyle özetleniyor.
Görevdeki ordu komutanlarını, kolordu komutanlarını ve özel kuvvetler komutanını bizim ve diğer kanalların yayınlarına o bağlattı. Bizzat beni arayarak bütün televizyonların telefonlarını talep etti. Bize komutanların cep telefonlarını yazdırdı. Birçok üst düzey komutanın erken saatte yayına bağlanmasını temin etti. Sadık Üstün'ün bir diğer ilişkisi de lider kadroda olmakla suçlanan Tümgeneral Mehmet Dişli ile bağlantısı. İkili HTS kayıtlarına göre 15 Temmuz sabahı 10.13 ve 10.18'de görüştü. Ardından 16 Temmuz saat 04.28'de çalıştığı kurumdan veya buraya yakın bir yerden Dişli'ye mesaj gönderdiği, 09.44'te de aradığı görülüyor. Dişli ile 15 Temmuz ve 16 Temmuz'da irtibat kuran Sadık Üstün, ardından Mehmet Dişli'yi darbeci olarak lanse ediyor. Üstelik bunu bir gazeteciyi kullanarak yapıyor. Türkiye Gazetesi'nin asker kökenli Ankara temsilcisi Nuri Alibol'un köşesinde şöyle bir bilgi var. Diyor ki ben 11.30 civarı Çankaya Köşkü'ne gittim. Orada işte Başbakan özel kalemi vardı. Şaban Dişli vardı. Mehmet Dişli'nin kardeşi. AKP'li. Bir tane general vardı diyor. Orada otururken diyor beni SÜ aradı. Yani Sadık Üstün aradı. Bana dedi ki ben televizyondan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin helikopterle Genelkurmay Başkanı ile birlikte Çankaya Köşkü'ne geldiğini gördüm. Bu adam darbenin başı. Ondan sonra bu adamın orada ne işi var? Ulaşabildiğin kadar kişiye ulaş, bunu söyle diyor. Kime söylüyor? Bir gazeteci, Ankara temsilcisine. Bunu söyleyen kişi MİT'te yani çok üst düzey bir kişi yani. MİT o zaman bütün ipleri eline almış 15 Temmuz'da. Böyle bir kişi. Yani bir taraftan Sadık Üstün'le 15 Temmuz'da 2 kere, 16 Temmuz'da 2 kere görüşüyor Sadık Üstün. Bir taraftan da bir gazeteciyi arayıp ona diyor ki bu adam darbecidir diyor. Yani sen bir darbeciyle, ya darbe olduktan sonra 15 Temmuz olduktan sonra ne görüştün, ne mesajlaştın? Öncesinde ne görüştün, sonrasında ne görüştün? Sonra bu kişiyi bir gazeteciye nasıl aradın, gammazladın ve bir gazeteciden bir şeyler yapmasını istedin. Evet. Hani bir medya, yani dediğim gibi faaliyetlerinde ayrı bir şeyler var, medya planlamasında ayrı bir şeyler var ve sonunda zaten Çankaya Köşkü'nde işte Mehmet Dişli daha sonra derdest ediliyor vesaire. Sadık Üstün'ün 15 Temmuz gecesi darbenin bir numarası Akın Öztürk ve darbenin arkasında cemaat var demesi tesadüf olamayacak kadar planlı. 4 yıl süren listeleme dönemi ve 1 yıl süren bir hazırlığın ardından 15 Temmuz gecesi söylenecekler ve yapılacakların Sadık Üstün açısından net olduğu görülüyor. Adı 15 Temmuz belgelerinde ve Akın Öztürk'ün ifadesinde geçmesine rağmen Sadık Üstün mahkemelerce çağrılmadığı gibi Meclis Araştırma Komisyonu tarafından da ifadesi alınmadı. Peki Sadık Üstün şimdi nerede? 15 Temmuz'un kilit ismi şimdi çok uzaklarda, Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Türk Büyükelçiliğinde gözlerden ırak bir görevlendirmede dinleniyor.